Evet dostlar, azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle arpacık, diğer bir ismiyle ip dirseği olarak adlandırmış olduğumuz göz kapağında meydana gelen hastalıkla alakalı doğal yollarla nasıl çözeceğimizi ve aynı zamanda ilaç takviyesiyle beraber nasıl müdahale edeceğimizi değerlendireceğiz. Bununla alakalı çok fazla sıkıntı yaşayanlar var. Özellikle bayanlarda çok fazla gözüktüğünü biliyoruz. Bununla alakalı makyajdan kaynaklanan ve değişik sıkıntılardan kaynaklanan bayanların gözlerinde, göz kapaklarında, kirpiklerinin kısımlarında oluşan arpacık, diğer ismiyle ip dirseğinin oluştuğunu biliyoruz. Bu hastalığın ameliyata gerek kalmadan kendi doğal yollarla nasıl çözeceğimizi anlatacağız ve bizim de kendi gözümüzde oluşmuş olan arpacık ip dirseği ile alakalı nasıl bir mücadele ettiğimizi ve bunun neticesinde nasıl pozitif bir sonuç elde ettiğimizi sizlere aktarmaya çalışacağım. Şu anda görmüş olduğunuz gibi malzemelerimiz masamızın önünde duruyor. Bu malzemelerimizle alakalı bilgilendirmemizi yapacağız. Ardından bu malzemelerimizi nasıl uyguladığımızı sizlere canlı olarak göstereceğiz ve bu şekilde videomuzu tamamlayacağız. Şimdi arpacık olarak adlandırılan bu hastalığımız Mersin Tarsus bölgesinde ip dirseği olarak da adlandırılabilmekte. Değişik isimleri bulunmakla beraber en çok kullanılan ismi arpacık. Bizim buradaki ismi ise ip dirseği. Bu hastalığın arpacık olarak adlandırılmasının sebebi arpa büyüklüğünde görüldüğü için ismi arpacık olarak adlandırılmıştır. Özellikle göz kapağımızın üzerinde oluşan bu hastalığımızın iki tane türü vardır. Birisi iç arpacık, diğeri dış arpacık. Dış arpacık dışarıdan baktığımız zaman çok rahat bir şekilde fark edilebilen, dışarıdan belli olan arpacığa dış arpacık, iç arpacık ise dışarıdan baktığımızda belli olmayan ancak göz kapağına temas ettiğimiz anda çok ciddi manada ağrı veren hastalığa da iç arpacık olarak adlandırıyoruz. Şimdi bu hastalığımıza direkt çıkma noktasına çıktığını hissettiğimiz anda müdahale etmediğimiz zaman göz kapağımızı, gözümüzü kapatacak kadar şişmeler meydana gelebiliyor. Ve bunun sonucunda ameliyata kadar uzanan bir süreci olabiliyor. O yüzden bu hastalığın en önemli müdahalesi erken müdahale. Hissettiğimiz anda bu göz kapağımıza müdahale etmemiz gerekiyor. Göz kapağında yer alan yağ bezelerimizin tıkanması neticesinde bu arpacık gözlerimizde meydana gelebilmekte. Aynı zamanda gözyaşı çukuru olarak adlandırmış olduğumuz şu kısımda da meydana gelebilmekte bu hastalığımız. Şimdi bu arpacığın oluşma sebepleri neler? Öncelikle ondan bahsedelim. Arpacık göz kapaklarımızdaki yağ bezelerinin tıkanması neticesinde meydana gelmekte. Bunun sebeplerinden bir tanesi bağışıklık sistemimizin düşmesi. Bağışıklık sistemi düştüğü zaman çıkabilir, stres durumu olduğu zaman çıkabilir, enfeksiyon kaptığı zaman çıkabilir ve bunun dışında çok fazla yaygın bir şekilde görülmesinin sebebi makyaj temizliğinin güzel yapılmaması veyahut da farklı kişilerin, başkalarının makyaj malzemelerini kullanması neticesinde göz kapağımızda oluşan enfeksiyonel bir hastalıktan bahsediyoruz dostlarım. Evet, bu sebeplerden dolayı gözümüzde arpacık ip dirseği meydana gelebilmekte. Şimdi gelelim bu arpacığın tedavisini nasıl yapacağız? Bunun çözümü neler? Şimdi birinci ve en etken maddemiz elimde görmüş olduğunuz gibi sarımsak. Sarımsak antibakteriyel ve antimikrobik özelliği sayesinde en önemli arpacığın tedavi edici birinci maddesidir. Bunu da nasıl gözümüze uyguladığımızı sizlere göstereceğiz. Ancak buradaki bu gözümüzdeki arpacığı ilk hissettiğimiz anda, arpacık oluşacağını düşündüğümüz anda sarımsağı uygularsak çok ciddi manada etkisi olup onu orada bitirebiliyor. Yalnız bu arpacık çıktığını hissedip birazcık göz ardı edersek, birazcık beklersek bir müddet sonra ne kadar sarımsağı uygulasak da tek başına yeterli olmayabiliyor. Bundan da bilginiz olmuş olsun. İkinci olarak gözümüzü rahatlatacak, o gözümüzdeki şişliği alacak, o bize yardımcı olacak olan maddemiz çay. Bildiğimiz evlerimizde demleyip içmiş olduğumuz siyah çayımızın sadece demini katıyoruz. Bir kabımızın içerisine demi katıyoruz. Pamuk veyahut da gazlı bez yardımıyla güzelce bunu çayın içerisine batırıp ardından gözümüze uygulama işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada bu demimizin gözümüzü yakmayacak bir sıcaklıkta olması gerekiyor. Yani ılık, gözümüzün kaldırabilecek olduğu sıcaklıkta bu şekilde uygulamasını yapıyoruz. Üçüncü bir kullanabileceğimiz doğal yöntemimiz ise papatya çayı. Papatya çayı da aynı şekilde içerisindeki antibakteriyel özellikleri sayesinde çok rahatlatıyor. Aynı zamanda iyileşmesine yardımcı oluyor. Peki bunların yanında bizim tıbbi olarak doktorumuza yazdırabileceğimiz ilaçlar neler ve bize ciddi manada faydası olabilecek ilaç ne diyecek olursanız, biz birkaç tane antibiyotik özelliği olan ilaçları kullandık ancak bunu kendi öznel şahsımda söylüyorum. Bana en çok faydası olan ilacım Teramitcin. Görmüş olduğunuz gibi Teramitcin olarak adlandırmış olduğumuz bu ilacımızın gerçekten bende çok fazla etkisi oldu. Hatta görüşmüş olduğumuz, daha öncesinden bu hastalığı atlatan kişilerle yapmış olduğumuz görüşmelerde
Onlar da Teramitçinin çok etkili olduğunu, çok faydasını gördüğünü söylediler. Bundan bilginiz olmuş olsun. Özellikle doktorunuz başka bir antibiyotik ilaç yazdığı zaman Teramitçini istemeyi unutmamanızı tavsiye ediyorum sizlere. Evet dostlar, malzemelerimiz bu şekilde. Şimdi sıra geldi bu malzemelerimizi, bu arpacığın çıkmış olduğu, it dirseğinin çıkmış olduğu gözümüze nasıl uyguluyoruz bunu sizlere gösterelim. Şimdi sizlere sarımsağımızı nasıl uyguladığımızı göstereceğiz. Bunu daha önce hiç uygulamayanlar varsa özellikle onlar için gösteriyorum. Sarımsağımızı gözümüze süreceğimiz için eğimli olarak bıçakla kesme işlemini gerçekleştirdik. Gözümüze far çekiyormuş gibi bu şekilde sarımsağımızı sürme işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi sizlere canlı olarak nasıl sürdüğümüzü gösteriyorum. Şimdi arpacığımızın gözümüzün üst kapağında çıktığını farz ediyoruz ve buradaki kirpiklere yakın olacak şekilde sarımsağımızın uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Bakın şu şekilde güzelce sarımsağımızı sürüyoruz. Şöyle birkaç defa sürme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bir defa sürüp bırakmıyoruz. Çok aşırı şekilde yanma meydana gelecektir. Yanacaktır. Ancak buna katlanmamız, sabretmemiz gerekiyor dostlarım. Bu arpacığın ilk çıktığı anda müdahale edersek bu şekilde çok rahat ve hızlı bir şekilde iyileşme meydana gelebilmekte. Görmüş olduğunuz gibi canlı olarak sizlere gösterdik. Şimdi diğer uygulamalarımıza geçelim. Şimdi ikinci uygulamamız siyah çayın deminden elde etmiş olduğumuz, ılık olarak uygulayacak olduğumuz çayımız. Çayımızın içerisine elimizde pamuk varsa pamuk, gazlı bez varsa gazlı bez, hangisi varsa güzelce batırıyoruz ve ardından arpacık veyahut da it dirseğinin çıkmış olduğu bölgeye güzelce koyuyoruz ve oraya kompres uygulaması yapıyoruz. Yalnız bunu uyguladığımız zaman bakın şu şekilde göz kapağımız olduğunu farz ettiğimiz zaman şu şekilde bastırıp çekmiyoruz. Bastırıp çekmemize gerek yok. Bu hem çok fazla ağrı verir hem de bastırıp çekmemizin çok büyük etkisi olmaz. Gözümüzün dayanabilecek sıcaklıkta, yani burada olabildiğince sıcak olmasına özen gösterelim. Sıcak bir şekilde gözümüze koyuyoruz ve bu şekilde ara ara çay uygulamasını yapıyoruz. Aynı şekilde papatya çayından da bakın şu şekilde sallama çayımızın içerisinde yer alan sallamamızı direkt olarak uygulamasını yapabiliriz. Bu şekilde gözümüzün üzerine koyabiliriz. Aynı zamanda çayını da, normal papatya çayını da normal siyah çay gibi uygulamasını gerçekleştireceğiz. Buradaki antibakteriyel olan Teramitçin kremimizi de aynı şekilde arpacık hastalığının çıkmış olduğu bölgeye güzelce yatmadan önce uygulamasını yaptığımız zaman inşallah Allah'ın izniyle hastalığımızın iyileştiğini sizler de göreceksiniz. Zaten bu yöntemlerle iyileşmiyorsa, daha da kötüye gidiyorsa, gözünüz kapanacak hale geliyorsa mutlaka bu işin sonu ameliyata kadar yolu var. Ameliyat olanlar var bu hastalıktan. Bundan da bilginiz olmuş olsun. Ancak şu ana kadar bizde yaklaşık bir 5-6 defa çıktı ve bu 5-6 defa çıkan arpacıklarımızı bu saymış olduğumuz yöntemler ile tedavi etme işlemini gerçekleştirdik dostlarım. Özellikle yaşamış olduğumuz, uygulamış olduğumuz tedavi yöntemlerini sizlere aktardık. Birebir canlı sonuçlarını elde etmiş olduğumuz yol ve metotları sizlere aktardık. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Göz kapağındaki yağ bezelerinin tıkanma neticesinde bu hastalık meydana geldiği için eğer ki gözünüzde aşırı bir şişme varsa gözümüzü rahatlatmak, gözümüzün o yağ bezelerini, tıkanan yağ bezelerini açmak için sıcak su kompresi de yapabiliriz. Yine aynı ılık olacak, gözümüzün yanmayacağı şekilde sıcak suyu kompresi de pamuk veya gazlı bez yardımıyla oraya uyguladığımız zaman göz kapağında yer alan yağ bezelerinin açılmasını sağlayabiliriz. Bundan da fayda gördüğümüzü sizlere ifade edebiliriz. Evet dostlar, anlatacaklarımız bu kadar. Bu arpacık it dirseği hastalığında yaşamış olduğumuz ve yapmış olduğumuz uygulamaları sizlere aktarmaya ve anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım.